Merhaba arkadaşlar, Aysunca Tasarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Instagram'da bayağı bir izlenme rekoru alan ve çok soru alan motifli çantamızın birleştirmesini yapacağız. Daha önceki videomda da yapış aşamasını gösterdiğim videomda da dediğim gibi bunu Rus bir arkadaş yapıyor arkadaşlar. Ama biz motifini çıkardık. Motif sayısı normalde ben resmini ekleyeceğim araya. 34 motiften yapılmış ve birleştirmesi kolay bir desen. Ben öyle büyük bir çanta yapmayacağım. Küçük bir çanta yapacağım. 2 tane böyle birleştirdim. Hatta Tanya onun yani Rus arkadaş yapan arkadaş ismi Tanya. Onun sayfasında da böyle bir tasarım gördüm. Önce tasarımı görmeden önce ben böyle bir şey yapmayı planlıyordum. Onun sayfasında da görünce daha çok hoşuma gitti. Dedim iyi ki böyle bir şey karar. 4 taneden yapacağım. Yani 4 öne, 4 arkaya, 2 bu tarafa, 2 de bu tarafa motif koyarak yapacağım. Motif birleştirmesi çok zor olan bir şey değil arkadaşlar. Yorumlarda, Instagram'da aynı isim ve logoyla Aysunca Tasarım. Onu belirteyim. Eğer takip etmiyorsanız takip edebilirsiniz. Birleştirmesinin çok zor olduğunu söylemişler. Ama ben gayet kolay birleştirdim. Bunun bir tekniği var arkadaşlar. Onu göstereceğim size. Hiç dikiş izi belli olmadan yapabilirsiniz. Gayet basit. Bir de hiç bilmeyen arkadaşlar ki şöyle bir şey var. Benim sayfamın amacı biliyorsunuz ki ucuz yollu, maliyetli, yani biz de yapalım, herkes yapsın. Normalde satış fiyatları çantaların çok yüksek biliyorsunuz. Herkes ulaşamıyor. Şimdi hiç örgü yapmayı bilmeyen arkadaşlar da yapmak istiyorlar. Hangi iple yapalım, hangi tığla yapalım? Bununla ilgili çok yorum geldi arkadaşlar. Şimdi ben birkaç öneri sunacağım size. Sonra da birleştirme aşamalarını göstereceğim. Şimdi hiç örgü bilmiyorsanız arkadaşlar, yani böyle ufak tefek şeyler ördüyseniz bu makrame ipiyle yapılmış. Makrame ipi en uygun olanı. Yani hiç bilmiyorsanız, zorlanmayacaksanız, yani zorlanmak istemiyorsanız en uygunu. Rafya ip de çok yumuşak ama maliyet olarak birazcık yüksek. Yani bir çantaya, büyük bir çanta yapacaksanız, Tanya'nın yani bunu tasarlayan arkadaşın, Rus arkadaşın çantası kadar 34 motifli bir çanta yapacaksanız, ya nereden baksanız 1 milyarlık ip almak zorundasınız. Yani bunu satmayı düşünseniz kaç liraya satarsınız bu ekonomide? Hiç bilmiyorum. Yani benim elimde makrame ipi vardı. Daha önceki videomda da dediğim gibi bununla denedim. Kağıt ipliğim de var arkadaşlar. Şimdi hiç bilmiyorsanız bu ipliğin fiyatı böyle çile halinde satılıyor. Hiç bilmiyorsanız bu ipliği örmek birazcık zor. Yani zor derken örmeyi bilen arkadaşlar için kolay. Bunu işte yumuşatıcılı su ekleyip yumuşatıp öyle de örebilirsiniz. Öyle de deformasyonu bozuluyor diyen arkadaşlar da var. Bu şekilde de örebilirsiniz ama bu sefer parmağınızı çok zorluyor. Örerken zorlanıyorsunuz. Parmağınız çok acıyor. Yani eğer bir kağıt iple yapmayı düşünüyorsanız kağıt iple yapabilirsiniz. Makrame ipiyle yapmak istiyorsanız onu da yapabilirsiniz. Bir de raf ip var, yumuşak. O da çok kolay. O iplikten yok benim arkadaşlar. Onun için onu gösteremiyorum şu anda maalesef. Kargodaydı, gelmedi. Aksaklık bir şeyler oldu. O gelmedi. Onun için onu gösteremiyorum. Şimdi birleştirme aşamasını göstereceğim arkadaşlar size. Dediğim gibi motif olduğu için arkadaşlar kaç tane motiften yapmak isterseniz o kadar motifi öreceksiniz. Ben modeli gösteriyorum. Tasarım aşaması tamamen sizin hayal gücünüze bağlı. Şimdi Tanya 34 motifle yapmış diye ben de 34 motifle yapmak zorunda değilim bu çantayı. 4 motifte yapanlar da var. Atıyorum. Bir model daha göstereceğim size. Şimdi şu şekilde beşgen bir şekilde, bu şekilde de gayet güzel bir çanta elde edebilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde ortasına da bir motif koyarsınız. Bu şekilde dikip bu şekilde yuvarlak bir çantada oluşturabilirsiniz. Atıyorum.
birleştirip clutch şeklinde yapabilirsiniz. İşte 6 tane direkt kenarları eklemeden 6 tane 9 tane motiften birleştirip clutch şeklinde yapabilirsiniz. Atıyorum buna 3 motif daha ekleyip kapak yapabilirsiniz. Burasına 3 tane daha motif yapıp dikdörtgen yapabilirsiniz. Bu sizin hayal gücünüze ve nasıl bir çanta istediğinize bağlı arkadaşlar. Yani birleştirme kısmına gelirsek, tasarım aşamasını geçtiysek, şimdi Tanya'nın nasıl birleştirmiş olduğunu ekleyeceğim ben size. Çünkü ben farklı bir tasarım yapacağım. 34 model motiften yapmak isteyen arkadaşlar için nasıl birleştireceğini göstereceğim. Ben 4 tane olarak yapacağım. 2 tane motifimi birleştirdim. Şimdi 2 tane de arkaya yapacağım arkadaşlar. Şu şekilde 2 tane de arkaya yapacağım. Bunun bir de arkası olduğunu düşünün. 2 tane de şu şekilde ekleyip aslında buraya 3 tane ekleyeceğim. Diğerinin parçasıyla bu üst üste gelecek. Şu şekilde. Üst üste gelecek. Yani burasıyla burası aynı olacak. Şimdi ben birleştireyim. İğneyle birleştireyim başta. Öyle anlatayım size. Daha iyi anlatır. 2 tane de yana ekleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar bir tane kalıbımızı oluşturduktan sonra şimdi motifimizin bakın şurada yuvarlak hattının tam bitiş yerinden motifimi koyuyorum. Şimdi arkadaşlar birleştirme yaparken ben şöyle bir iğne kullanıyorum. Şu yıldız kısmı geniş, burası küt. Makrame ipliklerinde şöyle bir dokuya sahip olduğu için, bakın şöyle bir dokuya sahip olduğu için şu kısmını kullanmıyorum. Çünkü bu kısım hiç bilmeyen arkadaşlar için anlatıyorum arkadaşlar. Çünkü çanta yapan arkadaşlar bu detayları biliyorlardır. Belki es geçiliyordur. Ben anlatayım, bilmeyenler de faydalansın. Buradan yaparken şöyle çektiğimizde mesela şurasında iplik varken bu buradan takılıp kalıyor. Bu parçalanıyor ipliğimiz. Tüylü tüylü hoş bir görüntü olmuyor. Ben bunu arka tarafından dikerek göstereceğim size detaylarını. Aynı renkten 2 tane motifimizi şu tam geniş halkamızın ucuna gelecek şekilde birleştiriyoruz. Şuradan ve şuradan dikilecek. Ve başta 2 tane iğneyle birleştirdim. Bir tanesini diktikten sonra arkadaşlar burası çok önemli. Burası bir püf noktası arkadaşlar. Bunu dikkate alın lütfen. Eğer farklı farklı dikerseniz bunu yaptım, diktim, bıraktım kenara. Bunu da diktim, attım kenara. Dikerken kayma oluyor. Mesela şuraya getirip koyduğunuzda bununla bunun boyu eşit olmaz. Şimdi ben bunu bir tanesini diktim. Bunu getirdim buraya koydum. Diğerini de getirdim. Çünkü biz bunları yan yana üst üste birleştireceğimiz için arkadaşlar motiflerin birebir aynı olması gerekiyor. Dikerken çünkü daire şöyle de dikebiliriz. Koyabiliriz. Ne bileyim eğri olur, şey olur. Şu birleştirme noktalarımızı alta gelecek şekilde koyuyoruz. Bunu da üste koyuyoruz. Yerini ayarlıyorum. Şuradan iğnemi tam eşit olduğuna bakıyorum. Üstüyle altına eşit olduysa iğnemi taktım. Bir tane de altına takacağım. Kaymasın diye. Çünkü buramız açık. Açık olan kısma da iğnemi takıyorum. Bakın 3 motifim de eşit olacak.
birleştirme yerleri eşit olacak. Gelelim dikişine. Şimdi iğnemi geçirdim. Şimdi belli bir kısım evi yıkmadan bir de püf noktası arkadaşlar. Makrame, polyester makrame ipliğini keserken böyle ipliğimiz açılıp sökülebilir. Şöyle çektiğinizde bakın. Bunu böyle bırakmayın. Mutlaka ucunu yakalım. Evet. Şimdi birleştirmesini göstereceğim arkadaşlar. Tasarımını siz yapacaksınız. Yani ben bitmiş halini de tabii ki eğer bugün yüklemezsem, çünkü çok inanılmaz derecede mesaj alıyorum ne zaman yükleyeceksin diye. Ben yetiştiremezsem, bitmiş kısmını yetiştiremezsem eklemem. Ama bitirirsem, eğer dikiş aşamasını bitirirsem videonun sonuna ekleyeceğim. Dikişine geçelim. İnşallah bitiririm diye umut ediyorum. Şimdi tersinden, iğnemin tersinden şu uç kısmından şu uç kısmına bakın, tam birleştirme, ikisinin birleşme noktasına iğnemi geçirdim. Makrame ipinde düğüm atmıyoruz arkadaşlar. Şöyle belli bir kısım bıraktım ipliğimi. Tutuyoruz burası kaymasın diye. Şimdi normal dikiş gibi dikmiyoruz arkadaşlar. Ben bunu buradan geçire dikersem buradan çizgi hatlarım olacak. O da çantada gözüktüğü için hoş bir görüntü olmayacak. Bakın şurada şeylerimiz var. Atmalarımız var. İpliğimizi geçirdik arkadaşlar. Buraya arkadan tutuyoruz. Şunu şöyle çekeyim, daha net gözüksün. Şimdi bakın, şuradaki hattımızın üzerinden, mesela buradan çıktım, buraya batırıyorum. Hattımızın üzerinden bir aşağı bir yukarı gidecek şekilde, bakın hiç dikiş yeri belli değil. Sanki burada bir ilmek gibi. Ama ben dikişimi şu şekilde atsaydım, tersten atayım, şöyle bir çizgi şeklinde görüntü olacaktı. Birleştirmesini ilmeğimizin yönüne doğru dikerek alttaki motifimizi de, bakın şu alttaki motifimiz, ikisini birleştirerek dikiyorum arkadaşlar. Gayet de kolay. Yani ben iğneyi bu şekilde tutarak diktiğim zaman iplik arasına girmediği için, iğne ipliğin arasına girmediği için gayet de basit bir şekilde ilmeklerin arasından geçirerek dikiyorum. Bakın hiç dikiş yeri belli değil. Sanki ilmek varmış gibi. İğnemizi çıkarabiliriz. Üst tarafımız bitti neredeyse. Bu saatten sonra kaymaz zaten. Gramajını soruyorsunuz arkadaşlar, bir çantaya ne kadar gider diye. Şimdi modele göre gramaj değişir. Yani kağıt ip farklı olur.
Makrame ipi farklı olur. Çantanın modeline göre bazı çantaların modeli çok iplik yer, bazıları az yer. Bir de ben şöyle büyük bobinler halinde kullandığım için maalesef veremiyorum. Şimdi bakın şu kısma geldim. Şu alttaki iki tarafı birden tutuyoruz arkadaşlar. Tek kanat değil, iki kanadı birden dikerken dikkat edin ona da. Ucuna geldim. Şimdi şurayı dikmiş olduk. Şurayı dikmiş olduk. Şurayı dikeceğim. Ucundan çıktım. Alta batıp bu tarafa doğru geleceğim ilmek yönünde. Bakın arkadan da şurayı diktik. Şurayı dikeceğim. Şu yaparken şu iki kanadı ucundan dikip iki kanadı birlikte almaya dikkat edelim arkadaşlar. Mesela şuradaki gibi. Bakın şuradan mesela şu iki kanadı şuradan alıp alttan çıktım. Bakın şuraya battığımız zaman bir ilmek varmış gibi alttan yine bakın iki kanadını birden aldım. Gayet zor değil, gayet kolay. Yapabilirsiniz arkadaşlar. Atla deve değil yani. Eliniz azıcık tutabiliyorsa. Bakın hiç dikiş yeri hiç belli değil. Uca doğru ipliğimi burada bırakmıştım. Uca doğru geliyorum. İlmeklerin içinden. Şuradan aşağıdan yukarıdan şunun yönüne göre orayı tayin edin siz. Bakın uca doğru geldim. Burasından tam ucundan iki ilmeği birleştirerek çıktım. Bakın hiç dikiş yeri belli değil. Şimdi bu araya girmiş. Bunları arkada saklayacağız. Ben şu ikisini birlikte bir düğümleyeceğim. Sonra bu ipliğimizi saklayacağız arkadaşlar. Şimdi iki tane de arkaya dikeceğim. Şimdi buraya bir tane daha dikeceğim arkadaşlar. Yalnız şöyle şu şekil dikmem lazım. Alt kısmını katlayacağım için iğneleyeyim, hatta öyle göstereyim. Ben ikili yapacağım için önce şöyle göstereyim. Bunu da şurada birazcık boşluk bırakmanızda bir sorun yok arkadaşlar. Başka bir tasarımda görmüştüm. O da çok hoşuma gitti. Şurayı birazcık mesafeli bırakmışlar. Başka bir Tanya'dan başka bir arkadaş yapmıştı. Şurayı, şu deliği birazcık mesafeli bırakmışlar arkadaşlar. Tam böyle. Şuraya bir aparat
halka şeklinde bir aparat takmışlardı. Şuraya veya şuraya. İnanılmaz şık duruyordu ama açıktı yani. Buralara, şuralara aparat takmışlardı birleştirme yerlerine. Ben buranın açık olmasını çok fazla tercih etmeyeceğim. Tam şu birleştirme noktalarından bunu da buna dikeceğiz. Belki zorlanırsanız, bu parçada zorlanırsınız dikmekte. Bakın yönleri farklı oldu. Özellikle bunu göstermek için böyle yaptım. Tasarımı yaparken bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ama normal yön istiyorsanız aynı yönde. Dikerken önceden iğnelemenizde fayda var. Bir yanlışlık yaparsanız değiştirebilirsiniz. Ben biraz önce özellikle öyle iğneledim ki hani yönüne de dikkat çekmek amaçlı. Şimdi arkadaşlar alt kısmı yaparken alt kısmını yaparken alt kısmını bu şekilde birleştiriyoruz. Yani bu kısımla içte olacak. Şu şekilde. Yine üstüne iğneleyerek şu şekilde olacak. Daha kısa da yapabilirsiniz bunu. Yan tarafı da yine aynı şekilde içe gelecek şekilde dikiyoruz. İki motif birleştiriyoruz. Ben bu dikimleri de yapacağım arkadaşlar. 2 tane de buraya dikeceğim. 2 tane de buraya. Bir tane de bu alta. Çantam bitmiş olacak arkadaşlar. Dikim aşaması gösterdiğim gibi önemli olan hangi parçayı nereye dikeceğinizi tayin etmek. İğnelerseniz önceden daha kolay yapabilirsiniz. Atıyorum şu parçayı şu şekilde dikip katlayabilirsiniz. Şu yandaki parçaları da ekleyip öyle dikebilirsiniz. Ben bunların hepsini dikip geliyorum arkadaşlar. Dikilmiş halini göstereceğim size. Evet arkadaşlar. Bir parçamı diktim. Birleştirdim. Şimdi şu iki parçayı birleştirmesini göstereceğim. Arka tarafını yapacağız ya. Direkt üzerine oturtup kalıbını alıyoruz.
Yani kayma olmaması ve kalıp gibi durması için. Birleştirmesine. İğneleyip o şekilde yapacağız. Burada iplik kırmanıza gerek yok arkadaşlar. Dikerken direkt aralarından geçerek, ben şunu birleştirdiğim ip hala üzerinde. Buradan evet, yönler aynı. Bu şekilde dikeceğiz. Evet arkadaşlar, kenarlarını diktim ben. Şimdi kenar kısımlarına gelecek. Bakın şurada, şurası içe doğru dikeceğiz. Normalde dalga dalga olduğu halde bakın şunun gibi ara kısımları içeriye dikeceğiz. Gösterdiğim metotla ben hepsini diktim. Ben bu büyüklükte bir çanta yapacağım. Alt kısmı kaldı. Alt kısmını şöyle bir püf noktası var. Yine bütün dikişleri yaparken arkadaşlar yaptığımız, diktiğimiz parçaların üzerinden kalıp alarak gideceğiz. Motifimi de birleştirdim. Bu alt. Şöyle iğneleyeceğim. Sesimden dolayı kusura bakmayın arkadaşlar. Bu videoyu çekmem benim 2 gün sürdü. Çünkü birazcık rahatsızdım. Instagram'dan da çok fazla dikim aşaması yorumları çok geldi. Onu göstermem için. Ondan dolayı videoyu 2 günde anca çekebildim. Ondan dolayı sesim birazcık kötü. Kusura bakmayın. Altını da bu şekil dikip, yine bu şekilde dikip birleştireceğim. Benim çantam, bu kısmı da yine buraya dikeceğim. Tam şu birleştirme yerleri gelecek. Burayı da katlayıp arkaya dikeceğim. En son şuraları da birbirlerine dikeceğim. Arkadaşlar çantamız bitmiş olacak. Yani dediğim gibi İstediğiniz şekilde, motif olduğu için istediğiniz şekilde çantayı yapabilirsiniz. Ben kulpları şuraya takmayı planlıyorum. 2-3 tane kulp alternatifi var arkadaşlar. Onu da iyi olduğum zaman çekeceğim inşallah. Buna farklı bir böyle örgü bir kulp motifim var. Onu çekeceğim. Yani onu dikeceğim. Ve size de çekeceğim. Onunla birleştireceğim. Şu anda hazır olmadığı için dikemiyorum. Çantam bu boyutta. Ölçüsünü de göstereyim size. Yani 2 böyle 4 motif, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane motiften yapacağınız bir çanta olacak. Hemen hemen ölçüsünü de göstereyim size.
Ölçüsü yaklaşık olarak arkadaşlar 10 motiften 25 santime 22-23 santim 22-23 santim gibi bir şey arkadaşlar ölçüsü. Yani çok büyük yapmak istemeyenler bu şekilde tercih edebilirler. Daha büyük yapmak isteyenler dediğim gibi şekillendirebilirler. Göstermesi benden, yapış şekli hayal gücünüze bağlı. Nasıl yapacağınız size bağlı, hayal gücünüze bağlı arkadaşlar. Buraya kadar beni izlediyseniz beğeni ve yorum yapmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Bunlar benim öne çıkmam için ve emeklerimin karşılığı için bana bir motivasyon gerçekten. Beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Hoşça kalın.